Herkese merhabalar. Ağır Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda Daniel Dubois'ın yaptığı sert açıklamalardan bahsedeceğim. Zaten ekranımda da görüyorsunuz This is my time diye kendisi bu Radyo Rahim'le yaptığı röportajda bizlere söyledi yine This is my time diye, bu benim zamanım diye böyle açıklamalar yaptı. Tabii ki Anthony Joshua ile rövanş maçından bahsetti. Onun dışında Usyk'le arasında bitirilmemiş bir iş olduğundan bahsetti. Alexander Usyk Tyson Fury 2 maçının tahmininde bulundu ve son olarak da Artur Beterbiev Dimitri Bivol maçının tahminini de yaptı kendisi. Tabii öncelikle bu yaptığı Anthony Joshua ile alakalı açıklamalara gidelim öncelikle. Ben sizlere aktaracağım. Bu Radyo Rahim'le yaptığı röportajın tamamını Seconds Out YouTube kanalından izleyebilirsiniz. 25 dakikalık bir video, biraz uzun. Ben sizi o kadar tabii ki tutmayacağım. Sizlere direkt detayları vereceğim, önemli yerlerini. Evet, öncelikle Anthony Joshua rövanş maçı ile alakalı dedi ki eğer dedi o bu maçı isterse ben de isterim. Ve dedi ki İlk maçta o gecede dedi ben daha iyiydim ve bundan dolayı dedi ona saygısızlık yapmak istemiyorum. Kesinlikle saygısızlık yapmam diyor. Ve kötü konuşmak istemiyorum dedi. It was a great fight and if we can do it again I will be even bigger dedi. Dedi ki bu maç yani gayet muhteşem bir maçtı ve eğer tekrardan olursa ben daha iyi bir şekilde yine geleceğim diye söyledi Daniel Dubois. Bunun haricinde birinci maçta Joshua'yı knockout etmesiyle alakalı da dedi ki hiç kimse bunun kolay bir maç olduğunu söyleyemez. Ben dedi kralı yani kral katiliyim dedi. Dolayısıyla bana doğru geldiğinde dedi ben de ona karşılık verdim. Bu tarz maçları seviyorum dedi. Yani bu yumrukların havada uçuştuğu, işte zarların ortaya atıldığı böyle yani çarpışma şeklinde geçen maçları seviyorum, kırışmaları seviyorum diye söyledi. Ve dedi ki dürüst olmak gerekirse bundan bayağı bir keyif aldım, bayağı bir heyecanlandım diye söyledi. Bu yaşadığı 5. rounddaki olayla alakalı Anthony Joshua'yı knockout etmesiyle alakalı bu şekilde konuştu Daniel Dubois. Alexander Usyk'le yapacağı maçla alakalı da tabii ki yine konuştu. Dedi ki with Usyk is definitely unfinished business and next time I fight him it will be a totally different outcome. Dedi ki Usyk'e geldiğim zaman kesinlikle dedi onunla daha yarım kalmış bir işimiz var, tamamlanmamış bir işimiz var dedi. Bu defa geldiğimde dedi sonuç kesinlikle tamamen farklı olacak diye söylemiş Daniel Dubois. I will go right through him. Ona doğru gideceğim. I've improved massively. Kendimi çok fazla geliştirdim diye açıklama yapmış Daniel Dubois. Tabii ki bu yaptığı açıklamalar gerçekten gayet tutarlı açıklamalar. Özellikle Anthony Joshua'yı yenmesiyle alakalı böyle bir zafer sarhoşluğu, böyle bir kendini kaybetme durumu yok. Rövanş maçıyla da alakalı zaten diyor ki böyle bir maç olduğunda diyor ben daha iyi geleceğim. Yani kendini hala en tepede görmüyor. Bu çok önemli bir özellik. Yani bu maçtan hala ders alıyor. Yani Joshua'yı hafife almayacağını buradan tekrardan söylemiş oluyor. Diğer bir durum Alexander Usyk'e karşı işte tamamlanmamış bir işten bahsediyor ve diyor ki ben onunla maç yaptığımdan bu zamana kendimi çok fazla geliştirdim. Dolayısıyla sonuç farklı olacak diye böyle tabii ki özgüvenli bir açıklama yaptı kendisi. Evet, şimdi bu açıdan baktığımız zaman kendisini geliştirdi mi Daniel Dubois? Evet, kendisini bayağı bir geliştirdi. Bu konuda haklı. Ama Alexander Usyk'i yenebilecek kadar iyi mi onu da göreceğiz. Bence açıkçası o kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama kendisini geliştirdiği konusu gerçekten doğru. Çünkü biz bunu nerede gördük? Hem Filip Hrgovic hem de bu Jarrell Miller maçında ve son Anthony Joshua maçında da bunları gördük. Nasıl gördük? Daniel Dubois rakiplerini çok iyi bir şekilde okuyor. Yani onlara iyi bir şekilde çalışarak geliyor ringe ve arka arkaya vurduğu caplar harikaydı gerçekten. Ben zaten kanalda da video
yapmıştım bununla alakalı. Hani Daniel Dubois'un jabları Anthony Joshua'yı bitirebilir diye video yapmıştım. Gerçekten jablarını çok iyi kullandı Anthony Joshua'ya karşı da. Dolayısıyla hani Filip Hrgović maçında arka arkaya 4 tane jab vurmuştu. Belki bu maçta arka arkaya 4 tane jab vurmadı ama ikili üçlü jablar yine vurdu. Ve gayet de isabetli yumruklardı bunlar ve savunmasını da bir tık daha geliştirdiğini söyleyebilirim. Ayakları da gayet hareketliydi Daniel Dubois'un ve şu anda gayet gidişatı güzel olduğunu söyleyebilirim. Kendisi şu anda Brezilya'da tatil yapıyor. Tabii ki kafasını dinliyor. Ve Alexander Usyk Tyson Fury 2 maçının sonucunu bekliyor ve diğer taraftan Anthony Joshua'nın onunla rövanş maçına karar verip vermeyeceği noktasına bakıyor. Şu anda tabii ki keyfi yerinde zaten. Kendisi mutlu. Görüyorsunuz gayet hani gülümsüyor da. Açıklamalara, sorulara gayet güzel bir şekilde cevap verdi. Bunun dışında Alexander Usyk Tyson Fury 2 karşılaşmasının tahminini yaptı. Ve dedi ki bu karşılaşmayı dedi bence dedi Tyson Fury kazanacaktır dedi. Ama dedi ağır siklet bir maç olduğu için tam net bir şey söylemek zor dedi. Diğer taraftan tabii ki Radyo Rahim sordu ki hani Alexander Usyk Tyson Fury maçını kazanan yani rövanş maçını kazanan boksörle bir maçınız yapılması bekleniliyor dedi. Siz bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani yenebilir misiniz onu gibisinden sordu. Daniel Dubois da dedi ki ikisinden birisi fark etmez. Ben dedi şu anda ikisini de hani yenebileceğime, ikisinden birini yenebileceğime zaten inanıyorum diye açıklamalar yaptı. Tabii ki hani Daniel Dubois da şu anda özgüven, motivasyon tavan artık. Gayet normal ve This is my time diye böyle de bir açıklama yapmıştı. Bu artık benim zamanım diye. Evet gerçekten Daniel Dubois'un hatalarından ders çıkarmış olması ve bu kaybettiği maçlardan sonra çok fazla şey öğrenmesi gayet güzel bir durum oldu ama ben her halükarda ne Alexander Usyk ne de Tyson Fury'yi yenebilecek kadar o seviyeye ben çıkabileceğini düşünmüyorum Daniel Dubois'un. Çünkü savunma anlamında biraz kendisini geliştirse bile ne Tyson Fury ne de Alexander Usyk kesinlikle Anthony Joshua'nın yaptığı hataları yapmayacaktır. Ve onlar gibi hani baktığımız zaman Anthony Joshua'nın yaptığı gibi böyle savunmasız bir şekilde üzerine de gelmeyecektir Daniel Dubois'un. O yüzden hani karşılaştırma yaptığımız zaman zaten hem Tyson Fury hem Alexander Usyk çok akıllı boksörler. Dolayısıyla bir gömlek fazla gelir bence. Hem Alexander Usyk hem Tyson Fury Daniel Dubois'a ama şu söylediği şey doğru ki kendisini geliştirdi mi? Evet kesinlikle kendisini geliştirdi. Bunu net şekilde söyleyebiliyoruz. Evet bunun dışında şimdi Artur Beterbiev ile Dimitri Bivol maçıyla alakalı tabii ki yorumu da vardı. Bunu da sizlere aktarıyor olayım. Tabii ki dedi ki hani ikisi de çok iyi boksörler gerçekten ama dedi bu maçı bence Dimitri Bivol kazanacak. Çünkü daha teknik dedi ve daha hareketli bir boksör. Çok da direnci yüksek bir boksör dedi. Ama yine de dedi bu derece yüksek yani bu derece büyük maçları tahmin etmesi oldukça zordur diye açıklamalarda bulundu Daniel Dubois. Evet, Daniel Dubois'un açıklamalarıyla alakalı benim söyleyeceklerim, yorumum bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bana destek vermeyi ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Tabii ki Daniel Dubois'un yaptığı bu açıklamalarla alakalı sizler de lütfen yorumlarınızı bu videonun altına yapmayı unutmayın. Bu videodan sonra artık canlı yayınımız olacak. Biliyorsunuz ki cumartesi günü Artur Beterbiev Dimitri Bivol gecesi var. Gerçekten güzel bir maç olacak. Tabii Fabio Wardley, Frazer Clark iki maçını da ben sizlere canlı anlatıyor olacağım. Hem de Beterbiev Bivol maçında yine canlı anlatıyor olacağım sizlere. Bu canlı yayının yani cumartesi günkü canlı yayının ne zaman olacağını da sizlere topluluk sekmesinden aktarıyor olacağım. O yüzden bildirim zilini de açmayı unutmayın diye hatırlataraktan iyi günler diyorum. Görüşmek üzere.